Evet. Günaydın. Sabah oldu. Kalktık. Şimdi önce motoru bugün servise bırakıyorum. Tamam mı? Bir servise bırakalım motoru. Bir baksınlar neyi varmış neyi yokmuş. Hop. Dönelim şöyle de. Aa. Şu egzozun sesini ayrı ve güzel bir şekilde kaydedebilmem lazım ya. Hoppa tümsek. Twitter'da geziyordum, sabah uyandım. Yine bok gibi bir gündeme uyandık arkadaşlar. Bir tane kadın çocuklarını öldürmüş. Sonra bağlamış bir şeyler ya öldürmeden önce. Ne değişik bir dönem, anasını satayım ya. Ne kadar pislik insan varsa bizim dönemimize geldi herhalde. Talabat bas geç bekleme yapma bas geç. Bekleme yapma ticari. Bas yürü ana. Kız gözlük nereye gitti? Ana gözündeymiş lan. Baksana. Salaklığıma bak. Güneş gözlüğü arıyorum lan dedim. Düşürdüm mü acaba az önce dururken? Olsun. Hiçbir şey olmaz. Yeni uyandık zaten. Zaten yeni uyanmadık mı? Hiç de bir şey olmaz zaten. Gözümüz yeni açtık. İşe gidiyoruz. Bazen oluyor ama. Eskiden daha çok oluyordu. Eskiden telefonla konuşurken telefonunu falan ararsın böyle. Şş, yavaş. Ama güneş gözlüğüm gözümdeyken de beklemediğim bir şeydi. Ve yapma bunu. Üzdün. Neden orada geçtin de son dakikada yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün uyandık güzel bir güne. Hava sıcak ama tolere edilebilir seviyede bir sıcak. Türkiye'nin Temmuz ayındayız gibi düşün ama şu an Mayıs ayındayız henüz. Dediler ki haberlerde sabah baktığımda kum fırtınası geliyor. Gelsin. Ben motorlayken gelmesin. Rica ederim. İstirham ediyorum. Please. Dün akşam da eşimle konuştum. Hafta sonuna video çekelim dedim. Birlikte şöyle kameraları koyup motorun incelemesini çekelim dedim. O da bana dedi ki ne yapalım? Çöle gidip çölün altında 40 derece sıcakta kavrulalım mı dedi. Dedim kadın. Çok doğru söyledin. Ama dedim zafere gidilen yolda çekilen çile kutsaldır. Saat dedim 4-4.30 gibi giderik. Hemen 2 dakika fıtı fıtı. Dedim çekedik. Sen dedim şey yapma yani ben dedim hemen dedim anlatırım motoru falan videolarda. O da bana dedi ki ok bana yol ver. O yüzden karımla birlikte hafta sonu inceleme videosu çekmeye karar verdik. Motoru da bugün servise vermemeye karar verdim. Cumartesi günü vereyim servis. Cumartesi günü gideriz. Ben motorla giderim. O arabayla gelir. Sonra ben motoru veririm. Orada arabayı tekrar alırım. Arabayla takılırız karımla. Şimdi bugün işe gidiyorum. Uğraşamayacağım. Dünya yapılması gereken şeyler var. Lan gittim kafamdaki güneş gözlüğünü başka yerlerde aradım ya lan. Ne adamım ha. Ya aslında B12'm de eskisi gibi eksik değil mesela. Genelde herkesin kronik B12'si eksik olur ya. Bu testlerde mi hile yapıyorlar, ne yapıyorlar? B12 satabilmek için. Benim B12'm bir ara bayağı düşüktü yani böyle hani 50'lerde falandı. Tabii B12 düşük olunca insanda böyle halsizlik, yorgunluk, böyle bitkinlik, enerjik olamama problemi, sabahları böyle yorgun uyanma, unutkanlık. Bunlar böyle belirgin etkiler. B12'nin eksikliğinin belirtileri. Bu bende bir ara çok vardı. Kan tahlili yaptırdım. Dedi ki doktor ana dedi senin dedi B12'in yok. Dedim nasıl yok dedi. Yok kalmamış vücutta. Bitirmişsin hepsini. İşte dedi, yok senin dedi vücudun dedi bağlama kapasitesi olarak dedi şey yapamıyor dedi B12 dedi. Bağlanma problemin var senin dedi. Bundan 10 seneden daha fazla önce. Dedim doktor benim dedim bağlanma problemim oldu. Doğrudur ama dedim bunun B12'imle ne alakası? Sen dedim bana problem çıkaracaksın diye gelip de dedim şey yapma yani. Yok dedi öyle değil dedi. Sen dedi vücudun dedi sen dedi B12 üretebileceğin alabileceğin şeyleri alıyorsun ama dedi o dedi işlenemiyor dedi direkt dedi gidiyor dedi. Dedim ne yapacağız dedi ki sana dedi B12 takviyesi vereceğiz. Sana dedi şey yapacağız iğne. Dedim iğne mi? B12 iğne. Dedi iğne yapacağız. Yok. Dedim doktor yaptırırız. Ben dedim nasıl? Hastanede çalışıyorum. Biliyorsun. Ben dedim hallederim bu işi. Ya dedim kendi kendime yaparım yani bacağımdan. Neyse tabi başlarda hevesliyiz. 1 oldu, 2 oldu. Yap. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi B12 eksik olunca insan unutuyor ya. Ben iğneyi unuttum. Yani iğne yaptıracağım. İğne yaptırdığımı. B12'm eksik olduğunu unut. Sonra aradan zaman geçti falan. Aa dedim lan. Benim dedim iğnem vardı.
Neyse gittim tekrar doktora. Dedim ki doktor ben dedim bu iğne olayını unutuyorum. Dedi ki sana dedi tablet vereyim o zaman dedi. Yanına dedi taşırsan dedi unutmazsın tableti. Dedim yani bu konuda ben kendime güvenmezken sen nasıl bana güvenebiliyorsun? O da dedi ki tamam dedi verelim sana tableti bir de öyle yapalım dedi. Tableti de aldım abi ben. Ben onu da unut. Yani bence B12'nin tedavisinde değişik bir paradoks var. Zaten unutkanlığı olan birine unutmaması gereken bir şeyi verip unutmadan da ona düzenli şekilde devam etmesini istiyorsun. Ama zaten benim problemim unutmak. Benim problemim unutmak. Evet, unutuyorum. Böyle bir problemim var. Artık unutmuyorum. Şey olabilir. Bu şimdi ben bir süredir vitamin takviyesi alıyorum. GUT'ın şuraya şişesini koyarım. GUT multivitamin, multivitamin. Burada yaşayan arkadaşlar çok yapıyordu onu böyle ağzına hafiften yayaraktan, havalı bir İngilizce konuşaraktan. Multivitamin var onu kullanıyorum. Bak havalı İngilizce deyince yine konuyu değiştireceğim ama bir gün şeydeyiz böyle bir yerde oturuyoruz. Değişik insanlar var. Bir gün bir yerdeyiz bir arkadaşımız var yanımızda. Dedi ki bir de IKEA'ya gideceğim dedi. IKEA? Dedim ne? IKEA dedi. Ulan şimdi düşünüyorum IKEA mağaza nerede? Eşyalardan konuşuyorduk ya. IKEA mağaza nerede? IKEA düşünüyorum. Dedi ki dedim nereye ya bura? Dedi ki Ikea. Dedim beyarak Ikea desene. IKEA'ymış. Allah'ım dedim Türkiye'sinden çıkmış gelmiş buraya. Bir de bana orada aksanlı IKEA diyor. Ne IKEA amına koyayım? Ikea işte. Bak sinirlendim şimdi. Neyse işte B12'imde o vitamini kullanmaya başladıktan sonra bence yükseldi. Çünkü onun değeri... Ya senin at kafanı sikeyim ya. Biraz ağır oldu. Özür dilerim. Sonra neyse işte o vitamini kullanmaya başladım. Her gün alıyorum haplar ama böyle kocaman haplar. 2'şer tane her gün yemekten sonra. Onları kullanmaya başladım. Sonra işte hayatım düzene girdi. Ama arkadaş şeyi içiyorum ne onun adı? Motorcu beni görmeyecek sandım. Vitamini içiyorum tamam mı? Bir saat sonra tuvalete bir gidiyorum sapsarı çiş atıyorum vücuttan fazlalık gelenleri. O kadar yüklü yani. Vitamin gidiyor. Ama kendimi iyi hissettirdi. Bir ara Tyrosin diye bir şey var. Tyrosin kullandım. Tyrosin de böyle vücutta dopamin salgılanmasını arttırıyor. Of bak multivitamin artı Tyrosin var ya kafam çiçek. Woohoo! Ama Tyrosin çok uzun süre kullanmamak gerekiyor. Şimdi ara verdim. Yeniden başlayacağız inşallah. Bir de karaciğer değerlerim çok kötü abi. Ya ben 120 kiloya ulaştım ya. Evlilik beni ne hale getirdi ya. Evlendim anasını. Ben evlendiğimde 108 kiloydum. 120 olmuşum. Vallahi evlilik insana kilo aldırıyor. Neyse 120 kilo olmuştum. Dedim bu böyle olmaz. Ben dedim öleceğim muhtemelen yakında. Kalpten giderim. Diyetisyenle çalışmaya başladım. Sonra doktora gittim. Kan verdim falan. Bir baktı karaciğer değerlerim diyor parti var. Double. Her şey çıkmış 2 katı. Yani toksin seviyede değil ama 2 katı. Hani karaciğer yağlanmış. Dalak oradan dilini çıkartmış. Abi öldüm ben beni bırak artık falan diyor yani böyle. Böbreklerim okey. Böbrekte sıkıntı yok. Ama karaciğer falan bitik yani. Son kozlarını oynuyormuş. Hani şey dedi böyle dedi devam edersen dedi sen dedi yakında dedi nanay. Dedim ulan dedi bu yaştan sonra ölek de ne yapak dedim. Ölmek yok yola devam dedim abi. Güzel bir diyete girdim. Spora başladım. Bir 10 kilo verdim. 1,5 ay oldu. 10 kilo yağdan gitmiş. 5 kilo falan kastan kazanmışım. 5 kilo hatta. Benim amacım yağımı vereyim, yağ gitsin, vücuttaki fazlalık suyu atayım, yağ atayım, kalanı kas olarak vücutta tutayım. Neyse işte doktor bir dedi ki bu dedi kullandığın takviye var ya dedi. Evet dedim. Dedim onu kullanma. Dedim neden? Dedi karaciğeri zaten dedi kötü. Onu kullanma. Dedim tamam anasını satayım kullanmaya. Antrenmana giderken karnitin kullanam. Yok olmuyor. Böyle başka takviyeler var onları kullanayım. Yok olmaz. Ne kullanabilirim? Yani multivitamin de kullanmasa ne olur dedim. O kadar da değil yani. Multivitamin de kullanayım. Bir tek kullanabildiğim işte multivitamin var.
Bak araba bloğunda da söyledim. Burada böyle ani frenler ve dörtlü yakmalar. Ne bileyim böyle hani ani fren yapayım sonra sola geçeyim, başka şeride geçeyim falan. Çok şeydir yani, meşhurdur, yaparlar burada. Dün de eşim bana diyor ki sen diyor buradan giderken korkmuyor musun? Dedim kadın demirden korksak trene binmezdik. Şöyle demedim. Diyemez. Dedim ki yok karım korkma. O dedi ki Allah Allah ben hayat yapamaz. Diyemedim ki ona, zaten civcivler için değil bir olay. Sen oturduğun yerde. Ona öyle desem var ya, niye? Kadınlar da motora binebiliyor. Kadınlar da sürebiliyor. Niye? Biz yapamaz mıyız? Derdi bana. Canım karım seni çok seviyorum. Bu videoyu da izliyorum biliyorum. Hiçbir şey demedim ki. Canını yediğim. Allah. Çok komik bir kişilik biliyor musun karım? Uf ya. Aşırı komik bir kişilik. Böyle şapşal ve komik. Onu kamera karşısında her zaman olduğu haliyle nasıl alıştırabilirim? Ya da sürekli bir gizli kameranın kayıtlı olması lazım. Normal zamanda yaptığı komik şeyleri kamera karşısına gelince bazen kalıyor. Ama çok eğlenceli birisi yani. Instagram'da paylaşıyorum böyle. Bazen o görmeden çektiğim şeyleri. Telefon elimde oluyor. Çok komik ya. Küçük civciv. Şu kadar boyu var zaten. Bak şu kadar falan şöyle. Bu kadarcık boyu var. Şuncuk bir şey işte. Öyle. Çok seviyorum şu yolu. Böyle hafiften sağa yapacağım. Tamam mı? Bak böyle. Şimdi sola dönüş olacak burada. Böyle. Sonra tekrar sağa. Şimdi buradan böyle içe doğru kayalım biraz. Evet, şurası değil, bu şerit değil. Sonra tekrar sağa dönüp artık iç yola girmiş olacağız böylece. Bu yol. Hop. Asfalt kalitesi çok güzel ya buranın. İşte ben lastiklere güvenemiyorum. Aslında iyi lastik burası. Yollar çünkü çok iyi yani. Asfaltın kalitesi falan olmuyor. Ana karım beni arıyor. Intercom'u açmadım. Intercom açılsın.